Bugün biraz sinemadan bahsedeceğiz. Ve eminim ki birçoğunuzun hiç bilmediği silinen bir sahneden. Bazen YouTube'da bazı filmlerin silinmiş sahneleri olduğu iddia edilen videolarla karşılaşıyorsunuzdur. Özellikle Yüzüklerin Efendisi gibi uzun filmlerde bu tür sahneler çok karşınıza çıkıyordur. Ama aslında bunlar gerçekten silinmiş sahneler değil. Bunların büyük bölümü yönetmen versiyonu ya da extended versiyonunda sonradan yayınlanmış ama sinema versiyonunda yayınlanmayan sahneler. Nedir bu yönetmen versiyonu ve sinema versiyonu? Günümüzde çoğu filmin çekim, montaj gibi işlemleri tamamlandıktan sonra yönetmen filmin son halini verir. Buna director cuts deniyor. Yönetmen kendi kurgusunu tamamlayıp yapımcılara filmi teslim eder. Ama özellikle Amerikan filmlerinde filmin sinemada yayınlanacak haline karar verme hakkı yapımcılara aittir. Yapımcılar filmleri fazla uzun veya sıkıcı bulup kesme biçme hakkına sahiptir. Buna da final cut deniyor. Bazen filmler o kadar uzun oluyor ki ilk tamamlandıklarında yönetmen kendisi de sinemaya uygun süreye çekmek için filmi kısaltabiliyor. Daha sonra yapımcıların veya yönetmenin kestiği bu sahneler DVD'lerde extended yani uzun versiyon olarak yayımlanıyor. İşte Yüzüklerin Efendisi bunun en aşırı örneklerinden biri. Çünkü 3 filmlik serinin toplam süresi sinema versiyonlarında tam 558 dakika. Yani 9 saat 18 dakika. Oysa extended versiyonlarda 3 filmin toplam süresi tam 682 dakika. Yani 11 saat 22 dakika. Neredeyse yarım gün. Örneğin 3. film olan Kralın Dönüşü uzatılmış versiyonda tam 251 dakika. Yani yönetmen veya yapımcılar filmi kısaltmasaydı sinemada toplam 4 saat 11 dakika geçirmemiz gerekecekti. Ama bu film sinemalarda 201 dakika yani 3 saat 21 dakika olarak gösterildi. DVD'lerde ise Kralın Dönüşü'nü 4 saat 11 dakika olarak izledik. Bugün YouTube'da karşımıza çıkan silinmiş sahneler işte bu uzun versiyonda bulunan ama sinema versiyonunda bulunmayan sahneler. Aslında silinmiş değil, sinema versiyonundan kaldırılmış sahneler bunlar. Bu kadar genel kültürden sonra geçelim asıl olaya. Benim bugün size bahsedeceğim sahne ise gerçekten silinmiş bir sahne. Senaryonun ilk halinde var olan ama daha sonra yönetmenin kendisinin filmin akışına uygun bulmayıp sildiği bir sahne. Yüzüklerin Efendisi'nin son filmi olan Kralın Dönüşü'ndeki final sahnelerinden birini hepimiz biliriz. Aragorn, Gondor'dan hısım akrabasını toplayıp kara kapılara baskına gidiyor. Amaç aslında bir zafer kazanmak değil. Sadece yüzüğü yok etmeye çalışan Frodo'yu desteklemek için Sauron ve kuvvetlerinin dikkatini dağıtmak. Umutsuz bir saldırı yani. Ordu zafer için değil, düşmanın kafasını karıştırmak için bir intihar görevinde. Güçler de birbirine karşı çok orantısız. Ork kuvvetleri insan ordularının en az 5-6 katı büyüklüğünde. Filmin bu aşamasında filmin senaryosu iki farklı yoldan akıyor. Biri Frodo, Sam ve Gollum arasındaki yüzüğü yok etme mücadelesi. Diğeri ise kara kapılar önünde Aragorn'un ordusunun mücadelesi. İşte bu aşamada yönetmen Peter Jackson çok büyük bir hatadan geri dönüyor. Nasıl mı? Eğer filmin uzatılmış versiyonu izlediyseniz Kara Kapılar önündeki savaşta Aragorn'un bir trolle savaşa girdiği sahneyi muhtemelen hatırlarsınız. Hiç dikkat ettiniz mi bu sahneye? Aragorn'un durumu oldukça ümitsiz görünüyor. Gandalf endişeyle takip ediyor bu dövüşü. Legolas umutsuz bir şekilde yardıma gitmeye çalışıyor. Size de garip gelmedi mi bu biraz? Aragorn, Gondor'un yeni kralı, insanların birleştiricisi, kuzey kolcularının lideri. Kendisi 4-5 tane Nazgül'le tek başına mücadele eden bir savaşçı. Ölüler ordusunun karşısına tek başına dikilmiş bir adam. İlk defa bir trolle de karşılaşmıyor. Moria'da Legolas'ın öldürdüğü trolü hatırlarsınız. Film gelmiş en sona. Bizden bir trollün Aragorn'u öldürebileceğini ikna olmamızı mı bekliyorlar? Üstelik fantastik edebiyatın en köklü romanının sinema tarihinin en epik filmlerinden birine uyarlanmasında. Size de zorlama gelmedi mi bu sahne? Nedir yani alelade bir troll? İnsanlığın kurtarıcısıyla karşı karşıya. Nasıl bu kadar önemli hale gelebilir ki bu sahne? Değiştirildiği için. Evet. İlk senaryoda ve çekimlerde bu sahne böyle değildi çünkü. Aragorn'un savaşta sıradan bir troll veya bir ork değildi. Aragorn o sahnelerde bizzat Sauron'un kendisiyle çarpışıyordu. Gandalf'ı bu kadar endişelendiren, Legolas'ı korku içinde yardıma gitmeye sevk eden motivasyonu da buydu. Şimdi o sahnede bir anlığına trolü çıkarıp yerine Sauron'u koyun. O zaman bu sahnenin ne kadar inandırıcı olduğunu anlarsınız. Biz orada Aragorn'u bir trolle değil de kötülerin efendisi Sauron'un ayakları altında görseydik, bizim için çok daha etkileyici bir sahneye dönüşecekti. Peki nasıl oluyor bu? Sauron'un ne işi var orada? İşte burada senaryonun ilk halinde Peter Jackson ve ekibinin kitabın özüne bağlı kalmayıp senaryoyu geliştirme çabaları devreye giriyor. Yazılan orijinal senaryoya göre Kara Kapılar önünde Sauron bizzat savaş meydanına iniyor.
Önce aydınlık sureti olan Anahtar suretiyle Aragon'u ikna etmeye çalışıyor. Bu girişiminde başarısız olunca da karanlık suretine bürünüp savaşa katılıyor. Ve Aragon'la dövüşe başlıyor. Sahneler bile çekiliyor. Ancak sonra kitabın bu kadar değiştirilmesinden ve Sauron'la Aragon dövüşünün bütün yüzük hikayesine tezat oluşturması nedeniyle bu sahneden vazgeçiliyor. Düşünsenize Sauron savaşta ölse mesela. 3 filmde anlatılan yüzük hikayesi komple boşa gidecek. Kıyamet çatlaklarına atılmasına falan gerek kalmayacak. Bu kadar kolay mı yani? Toplanan divanlar, o kadar yolculuklar, kardeşlikler falan filan hikaye. Sauron'la sapla kılıcı konu kapansın. Ekip son anda doğru bir karar verip bu sahneleri hiç kullanmamaya ve senaryo değiştirmeye karar veriyorlar. Dövüş kavgada zaten çekilmiş. Özel efektlerle o sahnelerden Sauron'u silinip yerine bir troll konarak bazı sahneler yine filmde kullanılıyor. Yani Jim Fikir'in bir tanesi çıkıp abi o kadar çektik sahneyi, film yaktık, kalsın bu sahne deyip yönetmeni ikna etse. Belki de bugünün bu kadar efsanevi bir sinema yapıtına sahip olmayacaktık. Bu yanlıştan döndüğü için Peter Jackson ve ekibi büyük bir teşekkürü hak ediyor olmalı.